Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en az pastanedekiler kadar lezzetli Malaga pasta tarifim var. Tarifin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle kabıma 2 tane oda ısısında beklettiğim yumurtayı koydum. Üzerine yarım çay bardağı şekeri ekledikten sonra boza kıvamına gelinceye kadar güzelce çırpıyorum. Yapımı oldukça kolay. Hem sunum olarak hem lezzet olarak da gerçekten şahane bir pasta tarifi. Eğer hiç denemeyenleriniz varsa bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Lezzetli bir pasta oluyor. Üzerindeki muzuyla altındaki çikolatası ve ıslanmış kekiyle üçünün bir araya gelmesiyle gerçekten şahane bir lezzet ortaya çıkıyor. Şekeri ve yumurtayı çırptıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt ekleyip tekrardan çırpıyorum arkadaşlar. Size gösteremedim o kısmını, videoyu duraklatmıştım. Şimdi kuru malzemeleri ekliyorum. Un olarak 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Kuru malzemeleri de çırpıcıyla çırptıktan sonra kek harcımız bu şekilde hazır olmuş oluyor. Ben küçük boy borcam kullanacağım arkadaşlar. Biz 3 kişi olduğumuz için küçük boy borcam yeterli olacaktır bize. Kek harcını borcama aktardıktan sonra birkaç kez masaya vuruyorum. Hava kabarcıklarının dışarı çıkmasını sağlıyorum bu şekilde. 175 derece önceden ısıtılmış fansız fırında pişmesi için fırına sürüyorum arkadaşlar. Kek fırında pişerken kremasının yapım aşamasına geçiyorum. Kreması için 3,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı şeker, 1 dolu yemek kaşığı nişasta ve 1 tane yumurta sarısını ekliyorum. Malzemeleri ocağı açmadan önce güzelce bir karıştırıyorum. Sonrasında ocağı açıp yavaş yavaş pişiriyorum arkadaşlar. Pütürlü olmaması için devamlı olarak karıştırmak gerekiyor. Kremam hazır. Görüyorsunuz kıvamını. Şahane oldu. Üzerine 1 yemek kaşığı margarin, yarım paket de vanilya ekledim. Kekimizin kreması bu şekilde hazır olmuş oldu. Tam kıvamında bir krema tarifi bu da. Kremayı kenara aldım soğuması için. Şimdi çikolatalı ganaj aşamasına geçtim. Yarım paket sıvı kremaya yaklaşık 1 paket çikolata kullandım arkadaşlar. Sıvı kremayı biraz ısıttıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve üzerine bitter veya sütlü çikolatasını ekliyoruz. Bu şekilde ganajımız hazır olmuş oluyor. Şöyle göstereyim sizlere kıvamını. Çok lezzetli oluyor bu ganajda. Kek pişti arkadaşlar. Biraz dinlendirdim sıcaklığının çıkması için. Ilık bir kek olacak. Kürdan yardımıyla küçük küçük delikler açıyorum şimdi. Yarım su bardağı sütü her yerine eşit bir şekilde dağıtıyorum kekin. Hafif ıslak, sünger gibi bir kek oluyor bu şekilde. Keki tamamen ıslattım. Her yerine gelecek şekilde. Elimle de test ediyorum. Bastırdığımda hafiften süt çıkıyor. Şimdi üzerine kremasını koyacağım. Hazırlamış olduğum pastacı kremasını farklı tariflerde de deneyebilirsiniz. Tam ölçülü, tam kıvamında bir pasta kreması. Borcama hepsini döktüm. Güzelce kekin üstüne yayıp düzlüyorum. Bu arada borcamın ölçüsünü, kullanmış olduğum malzemelerin miktarlarını videonun açıklama kısmına yazacağım. Her zaman olduğu gibi. Merak ettiklerinizi, kaçırdıklarınızı oradan da bakabilirsiniz. Şimdi buzdolabına kaldırıp bir miktar dinlendirdikten sonra üzerine muzlarını yerleştireceğim. Şimdi pastanın en zevkli kısmına geldim arkadaşlar. Muzu üzerine güzelce diziyorum. Biraz böyle kremaya batırıyorum muzları tam oturması için.
Ben muz almıştım. Eşim de almış. Çok fazla muz vardı evde. Kararmaya başlamışlardı. Bu şekilde değerlendirdim. Borcama tamamen dizdik. Üzerine şimdi çikolata ganajını dökeceğim. Muzların üstüne kaşık yardımıyla çikolata ganajını koyuyorum şimdi. Öncesinde koyarken çekime devam ediyorum sanıyordum arkadaşlar. O kısmı çekememişim. Bu şekilde koyu kıvamlı bir ganaj elde edin ki muzların üstünde kalsın ganaj. Kalan ganajın hepsini de borcama döküp güzelce etrafına yaydım. Sonrasında kenarlarına ceviz serpiyorum. İsterseniz fındık da koyabilirsiniz. Son olarak beyaz çikolatayla süslemesini yapıyorum. Antep fıstığı da olur veya hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Tam ölçülü, tam kıvamında bir Malaga pasta tarifi arkadaşlar. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hem sunum olarak hem lezzet olarak gerçekten şahane bir tarif. Malaga pasta tarifim hazır arkadaşlar. Bir tanesini dilimleyip göstereyim sizlere. Şu şekilde bakabilirsiniz. Altında sünger gibi keki, ortasındaki şahane pasta kreması ve son olarak üzerindeki ganajlı muzuyla şahane bir lezzet. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi kanalımdan eksik etmeyin. Paylaştığım tariflerden anında haberdar olmak isterseniz zil butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Tarifi deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Yeni bir farklı tarifte görüşünceye dek hoşça kalın.